Merhabalar, ben Didem Balçın. Şu anda Bozdağ Film YouTube kanalındayız ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Bir sürü soru sormuşsunuz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Hazırsanız da başlayalım diyoruz çünkü ben çok heyecanlıyım. Evet. Çantamızı kapatıyorum. Bakalım. Evet. Didem Balçın'a soruyorum hashtag ile sormuş. Diriliş Ertuğrul'dan kalan tek hazine sizsiniz. Oo, çok duygulandım şu anda. Teşekkür ederim. Böyle uzun soluklu bir seride yer almak nasıl bir duygu? Keşke bu duygusal soruyu sonlara doğru açsaydım. Birazcık duygulandım. Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Seyirci olarak sizler büyük bir hazinesiniz. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman için. Böyle uzun soluklu bir seride yer almak açıkçası şu anda böyle tek soruda kısa bir cevapla cevaplanabilecek bir şey değil. Hayatta insanlar anlarıyla yaşar, onları hatırlayarak yaşar. Benim bir sürü anım var, bir sürü yaşanmışlık var, 8 yıllık bir süreç var. O yüzden de anlatılacak çok şey var ama hepsi yaşanırken çok anlamlı. Yani bunu sizler yaşamadan anlayamazsınız. Ben bunu yaşadım, şanslıyım. Diyorum ya bu büyük bir şans, hep şükrediyorum yani böyle bir şansa kavuştuğum için. Ve Sercan Hatun benim kalbimde çok önemli bir yerde. Teşekkür ediyorum bu soru için. Evet. İkinci sorumuz. Rana Aydın ama J ile. Didem Balçın'a soruyorum hashtag ile. Bir günlüğüne görünmez olma gücünüz olsa ne yapardınız? Ne yapardım? Olmadığım sahnelere girip nasıl oynadıklarını seyrederdim. Yani öyle şu anda Kuruluş Osman'la ilgili konuştuğumuz için böyle bir şey söylemek istedim. Yoksa genel olarak baktığımızda da herhalde ne bileyim dediğim gibi o anda bulunamayacağım bir yerde olur ve bensiz ne yapılıyor onu gözlemlemek isterdim. Semra Semra.ateş sormuş. Sette en komik kim? Şimdi bu soruya ne cevap versem? Yani açık açık söyleyeceğim sanırım. Sevgili Emre Basalak komik olduğunu zannediyor. Ama ben en çok Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'a gülüyorum. Ay Emre üzülme. Bazıları komik esprilerinin. Evet, Emre Basalak'tan bir soru gelmiş. Bir müsait zamanınızda kahve içip Ali Can'ı sevebilir miyiz? Evet, zaten bu akşam bize geliyorlar galiba. Bu soru tam zamanına denk geldi. Ali Can'ı sevmeye geliyorlar. Yalnız Ali Can birleşik yazılıyor Emre'cim. Ona dikkat edersen dayısı olarak birazcık daha dikkatli davranmanı öneririm. Akşama eşinle birlikte Ali Can'ı sevmeye bekliyorum. Şu anda görünmez olarak aramızda sanırım. Yani evet sürekli Emre. Evet Emre çok komik. Rüzgar'ın sesi sormuş. Dizide her zaman bir Sercan ana bakışı vardır. O bakışı nasıl yapıyorsun? Şimdi tabii o sahne gereği de oluyor. Bir de Sercan artık böyle dedim ya içimde böyle bir yerde. Yani artık böyle benim bir parçam Sercan. Böyle ister istemez zaten Sercan diyaloglarını söylerken onun bir bakışı oluyor. Mesela şu an yapmaya çalışayım ama yapamayabilirim. Çünkü şu anda Sercan'ın yanında hiçbir karakter yok burada. Ama yapamıyorum. Onu sette yapabiliyorum. O Sercan Ana'nın bakışı sadece öyle durumlarda etrafında kendi çevresindeki insanlar varken ve öyle zor anlarda o bakış çıkıyor. Evet. Yani ben kurtulamayacak mıyım bu arkadaşlardan? Şimdi de Yıldız Çağrı Atiksoy bir soru sormuş. Yani sor, buyurun. Didem Hanımcığım, bu zamana kadar bir oyuncu arkadaşınız yüzünden sette zor durumda kaldığınız komik bir... Yıldız geldi, yemin ediyorum. Git buradan, git. Yıldız'ı
Neyse sormuş. Demiş ki Didem Hanımcığım bu zamana kadar bir oyuncu arkadaşınız yüzünden sette zor durumda kaldınız. Komik bir hikayeniz var mıdır? Vardır ama bir değil 2 oyuncu arkadaşım yüzünden. Bu da gerçekten kalbimde bir sır olarak kalacak. Başka bir soru cevapta o sırrı sorarsınız Yıldız Hanımcığım. O zaman ona cevap veririm. Sevgiyle sizleri anıyorum Özge ve seni. Merton Basi 0. Evet. Sette en beğendiğin mekan neresi? Han'ı çok beğeniyorum. Söğüt'e aşığım. Söğüt'te çekim olduğu zamanlar heyecanlanıyorum. Gerçekten orada böyle bir hayat olduğunu hissediyorum. Böyle buradan Mehmet Beyciğim, Zeynep Hanımcığım size söylüyorum. Bol bol beni alışverişe gönderin Söğüt'e. Sercan gitsin alışveriş yapsın. Gerçekten Söğüt'ü çok seviyorum. 8 yıldır aynı yapımda çalışmak nasıl bir his? Böyle eşinle, annenle, babanla oturmuşsun da sanki proje yapmışsın, dizi çekiyorsun gibi bir his. O yüzden en güzel böyle anlatabilirim sanırım. Çok keyfim yerinde. Nazar değmesin. Çok işte düşün babam yapımcı, annem senarist, eşim işte rol arkadaşım gibi bir his. Gerçekten çok büyük bir şans. Özge Törer Official. Sevdiğim bir özlü söz var mı? Varsa nedir? İşte burada bu genç oyuncumuz Selcan Hatun'un bütün bölümlerini seyretseydi, bütün özlü sözlere hasta hayran olduğumu bilirdi. Benim unutamadıklarıma gelirsek, aptal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Çok özlü bir söz. Bu var. Sonra çalımını gören selam durur, çadırını gören sadaka verir. Mükemmel bir söz. İkisi de gerçekten şu an hatırladıklarım ama Selcan'ın bir sürü böyle sözü var. O yüzden sizlerden daha çok böyle sözler bekliyorum. Türk Drama Official. Oğlunuzu ilk kez kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz? Yani bu bazı şeyler gerçekten cevaplanamıyor. Bu hissi de cevaplayamayacağım sanırım. Sadece şu anda yine hissettim. Böyle burnunuzun direği sızlar, yüreğiniz sızlar. Öyle bir şey. Bir de o geçmiyor. Yani şu anda onu ilk kucağıma aldığımdaki hissimle biraz önce evden çıkmadan kucağıma aldığımdaki his aynı his. O yüzden tarifi yok. Sosyal medya ekibi. Bak ben daha sosyal medya ekibi diyorum, içeri gittiler. Ne seçersem getirecekler, anladım. Özge'yi izlemiştim çünkü. Salep istiyorum. Şöyle güzel bir salep iyi gider. Gerçekten. Ay hemen ne kadar hızlı. Hem de arkadaşlar bu kupa, bu bardak Har Sanat'ın gerçekten en sevdiğim, bende de Türk kahvesi fincanı var. İzninizle salebimi içeceğim. Sıcacık bir de. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Boza da var mı falan? Şaka yapıyorum. Hayır. Dehan İrem Yavuz sormuş. 10 yıl önceki Didem'e bir mesaj iletme şansınız olsaydı bu ne olurdu? Çok güzel bir hayat seni bekliyor. Bunu iyi değerlendir. Çalışmaktan ve umut etmekten vazgeçme derdim. Evet. Maria Altre Malahme. Hayatında yaptığın en yanlış şey nedir? Bunu Didem olarak mı cevap vereyim, Selcan Hatun olarak mı? Nasıl istersen. Selcan Hatun olarak yaptığım en yanlış şey Süleyman Şah'ın canına kastetmekti. Neyse ki döndüm o yanlıştan. Didem olarak yaptığım yanlış nedir? En büyük bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hatalar yapmışımdır. Büyük yanlış demek yanlış olur bence. O hatalar da böyle bizim yolumuzda ayağımıza böyle takılan böyle çakıl taşları gibi düşünelim. Onlar bizi daha güzel bir yola sokan hatalar. O yüzden de iyi ki yapmışım dediğim hatalar. Cengiz X Coşkun sormuş. Eskilerden. Yani Cengiz değil bu, fanı. Anladım. Ha, tamam.
Sinirlendiği zaman ne yapar? Çünkü Cengiz olsa bilirdi sinirlendiği zaman ne yapacağımı diye söylüyorum. Sinirlendiği zaman ne yapar? Sinirlendiğim kişiyi yok sayıyorum maalesef. Kötü bir huyum var. Görmezden geliyorum. Elimde değil. Yani hani bir tavır takınmıyorum. Sadece o kişi böyle yok, yani böyle ona bak göremiyorum, o anda orada yok gibi oluyor. Onun dışında bir olaya sinirlendiğim zaman da içime kapanıyorum. Pek öyle sinirlenince şey yapan biri değilim açıkçası. Ancak böyle çok başka birinin haksızlığa gelmesini çok güzel savunurum. Kendi başıma gelince biraz içime kapanıyorum. Bu da benim yanlış bir yönüm. Ve son soru. Bakalım bu son soruyu kim sormuş? Erol Erk 33. Küçükken en çok korktuğunuz şey nedir? Hala korkuyorum. Karanlıktan korkuyorum. Hala eşim diyor ki çocuğun oldu artık. Çocuk orada odada yatıyor diyor. Diyorum ki olsun, korkuyorum. Sen de gel beraber bakalım diyorum. Karanlıktan biraz korkuyorum hala. Evet, son sorumuz da bitti. Bozdağ Filmi YouTube kanalında böyle gördüm, sayfada bana bir sürü soru sormuştunuz, binlerce. Ama sosyal medya ekibimiz çok tatlı sorular seçmişler. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de öyle olmuştur. İzleyin, takip edin Bozdağ Filmi. Çünkü daha bir sürü soru cevaplar olacak eminim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.